Teknoloji dünyasından herkese merhaba. Roborock'un 5 tane modelini bu video içeriğinde sizlerle karşılaştırıyor ve kıyaslıyor olacağız. Hangisi tercih edilir, hangisi fiyatını hak etmiyor ya da hangisi fiyat performans ürünü olarak bakacağız ve ardından hala şu an 2022 yılında bunlardan en uygun olanını tercih edebilecek miyiz bunu göreceğiz. İçeriye geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. Hadi şimdi karşılaştırmaya başlayalım. Bahsedeceğim 5 tane model olduğunu söylemiştim. Bunları isterseniz siz Epey veya Cimri üzerinden de karşılaştırabiliyorsunuz. Ancak ben bu video içeriğinde kullanıcı deneyimlerimi de eklediğim için o bilgileri pek tabii ki orada bulamayacaksınız. Burada robot süpürgelerden bu 5 modelden sadece 4'ünü kullandım. Bir tanesini kullanmadım. O robot süpürgede Türkiye'de satışı olmadığı için ben yine de bu video içeriğini ekledim ki daha sonrasında karşınıza böyle bir model çıktığında bunun fiyatı neden yüksek, bu özelliğe bu para verilmez şeklinde yorumlar yapmayın. Direkt olarak zaten böyle bir para verilmeyeceğini biliyor olun diye ekliyorum. İlk bahsedeceğim model Roborock S5 Max. Biliyorsunuz ki Roborock S5 Max piyasaya çıktığından bu yana gerçekten çok yüksek satış oranlarına ulaştı. Fiyatı şu anki satış fiyatının neredeyse yarısı, hatta yarısından daha az tutarlardaydı. Ancak dolar kurunun değişmesi gibi sebeplerden dolayı şu an bu robot süpürgeye ulaşmak 6200 TL civarında. Yani bu modeli almak istiyorsanız ortalama olarak 6200 TL'yi gözden çıkartmanız gerekli. 2000 Pascal'lık bir emiş gücü sayesinde gerçekten derinlemesine temizlik yapabiliyor. Başka modellerde 3000 Pascal var ama bu robot süpürge 2000 Pascal'da kalmış. Düşük bir emiş gücü mü diye düşünebilirsiniz. Ancak Roborock kullanmış olduğu teknoloji sayesinde bu 2000 Pascal'lık emiş gücünü gerçekten yukarılara taşıyor. Yani bu robot süpürgeyi aldığınız takdirde 2000 Pascal acaba zayıf mı kalır diye düşünmeyin. Gerçekten çok güçlü bir çekiş gücü sağlamakta. 5200 mAh'lik bataryası sayesinde tam 150 dakika çalışma ve 200 metrekare alan temizliği sağlamakta. Yani bu robot süpürgeyi siz 4 saatte tam şarj ediyorsunuz, ardından eve saldığınız zaman tam 2,5 saat temizlik yapabiliyor. Şimdi bu karşılaştırmalarda aslında alacağımız robot süpürgelerde önemli olan bir kriter var. Robot süpürgenin yüksekliği. Biliyorsunuz ki evlerimizdeki eşyaların her biri zemine bazen yakın, bazen çok yukarıda. Robot süpürge tercihimiz konusunda bize aslında bir nebzede yükseklik önem arz ediyor. Neden diyeceksiniz? Robot süpürgenin yüksekliği fazla oldu. Sizin koltuğunuzun altına giremedi, yatağınızın altına giremedi. O zaman bu robot süpürgeyi almanın çok da bir manası kalmıyor. Çünkü ortadaki alanı zaten basit normal bir süpürgeyle hemen üzerinden böyle sürterek geçerek de temizleyebiliyorsunuz. Robot süpürgeleri almadaki amacımız daha büyük alanlarda, yani evimizin ulaşamadığımızda alanlarında sürekli temizlik sağlamak. Bu robot süpürgenin yüksekliği 9,6 santim. Yani diğer 5 model, diğer totalde bahsedeceğim 5 modelde de hepsinin yüksekliği 9,6 santim. Roborock'un robot süpürgeleri maalesef birazcık yüksek, ancak ürün performans bakımından gerçekten üst sıralarda yer almakta. Ancak tercih sebebi olmamasının bir nedeni robot süpürgenin bir yüksekliğe sahip olması. 460 mililitre toz ve 290 mililitrelik su haznesi bulunmakta. Bu robot süpürge tam bir ev temizliğinde, yani 200 metrekare temizlikte bu 460 mililitrelik toz kapasitesini tamamıyla dolduramıyor. Çünkü eğer eviniz tabi leş gibi değilse bu şekilde bir 460 mililitre dolum sağlamıyor. Ancak siz bunun temizliğini her 2 günde bir ya da her 2 kullanımda bir yapacak olursanız tıkanmalar, dolmalar yaşanmayacaktır. Bu arada bu modelde toz haznesi doldu uyarısı gibi bir uyarı da bulunmamakta. Bu robot süpürge ve diğer bahsedeceğim 4 modelin tamamında da paspaslama özelliği var. Yalnız sadece bir modelde paspaslama özelliği gerçekten farklı çalışıyor. Onu da zamanı geldiğinde biraz sonra bahsedeceğim. Bu modelde 290 mililitrelik su haznesine suyu koyuyorsunuz, altına paspası takıyorsunuz. Damlatma yöntemiyle paspas ıslanıyor ve ardından zemin üzerinde temizlik sağlıyor. Bu arada robot süpürgede diğer tüm modellerde olduğu gibi halı algılama sensörleri var. Halıya geldiği takdirde emiş gücünü en yüksek seviyeye çıkartıyor. Halıdan indiği zaman da tekrardan sizin ayarlamış olduğunuz emiş gücünde bir emiş sağlamakta. Robot süpürgelerde daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi yan fırçanın sayısı gerçekten önemli değil. 2 yan fırçası var, bu model daha iyi diye düşünmeyin. Her seferinde bunu söylüyorum. Bir tane yan fırça yeterli.
Doğru konumlandırılmış bir yan fırça robot süpürgenin kenarlardaki pislikleri ana fırçaya yönlendirmesine yarıyor. İkinci bir fırçanın gerçekten hiçbir işlevi yok. Zaten mantık olarak düşündüğünüz takdirde robot süpürgenin duvara yakın olan kısmında bir fırça olması süpürge için gerçekten yeterli. Bu robot süpürgede de bir tane yan fırça bulunmakta. Tabii ki diğer 4 modelde de tek yan fırça bulunmaktadır. Peki bu robot süpürge haritalandırma yapıyor mu? Pek tabii ki yapıyor. Roborock'un bütün modellerinde haritalandırma gerçekten güzel bir şekilde çalışıyor. Bu model üzerindeki lidar sensör vasıtasıyla haritalandırmayı yapıyor ve birden fazla harita kaydetmenize olanak sağlıyor. Gerçek zamanlı konumu vasıtasıyla robot süpürgeyi siz anlık olarak uygulaması üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. Gerektiği zamanlarda robot süpürgeyi geri çağırıp farklı odalarda temizliğe de yönlendirebiliyorsunuz. Bu modellerin hiçbirinde kir veya toz algılama özelliği bulunmamakta. Ayrıca her modelde HEPA filtre kullanılmış durumda. Şimdi sıradaki model S6 modeli. S6 modelinin ilk olarak emiş gücünü söyleyeceğim. Diğer özelliklerini de bahsedeceğim ama ilk emiş gücü, daha sonrasında fiyatını söyleyeceğim. O yüzden çok şaşırabilirsiniz. 2000 Pascal'lık bir emiş gücü ve 15.000 liralık bir fiyatı var. Yani 15.000 liradan başlayan 21.000 liraya kadar çıkan bir fiyatı var. Neden bu fiyatlarda satışı yapılıyor gerçekten inanın bir fikrim yok. Türkiye'de zaten bu ürünün satışı yok. İyi ki de satışı yok çünkü 15-20 bin arasındaki bir fiyata bu modele para vermek gerçekten bana çok manasız geliyor. 5200 miliamperlik bataryası sayesinde 180 dakika yani 3 saatlik bir temizlik ve ayrıca 200 metrekarelik bir alanda temizlik sağlayabiliyor. Neden 200 metrekare alandaki temizliğini 3 saatte yapıyor onu da gerçekten bilmiyorum. 480 mililitre toz ve 140 mililitre su haznesi bulunmakta. Yani toz haznesi birazcık daha yükselmiş, su haznesi baya düşürülmüş. Haritalandırma işlemini lidar sensörler vasıtasıyla gerçekleştirebiliyor. Bunda da yine harita kaydedip, yani daha doğrusu birden fazla harita kaydedip aynı şekilde uygulama üzerinden robot süpürgenin kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Bu model üzerinde çok durmayıp bir sonraki modele geçiyorum. Sıradaki bahsedeceğim model Roborock S6 Pure modeli. Pure modelini şu an piyasada 6.000 lira civarında fiyatlara bulabiliyorsunuz. Roborock S5 Max 6.200 lira civarındayken bu neden 6.000 lira? Onu da zaten biraz sonra özelliklerinden bahsettiğimde az çok anlayacaksınız. Ama şöyle de bir nokta var. Bu robot süpürgelerin piyasadaki talebi ne kadar çok olursa fiyatları da o kadar çok yükseliyor. S5 Max da çok tercih edilen bir model olduğu için fiyatı birazcık daha ondan yüksek durumda. S6 Pure'da da 2000 Pascal'lık bir emiş gücü var. Ayrıca 5200 miliamperlik bataryası sayesinde de 180 dakika çalışma süresince çalışabiliyor. 220-230 metrekare civarında evde temizlik sağladığı robot süpürgenin verileri arasında yazmakta. Bu arada bu robot süpürge haritalandırmayı üzerindeki lidar sensör sayesinde yapsa da gerçekten bir önceki bahsettiğim iki modelden çok daha hızlı bir biçimde harita çıkartıyor. Evin haritasını çok hızlı bir şekilde çıkartıp kaydediyor ve ardından siz robot süpürgeyi bu harita üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. 460 mililitre toz ve 180 mililitrelik su haznesi ile bu robot süpürge hem paspas yapabiliyor hem de geniş toz hazne kapasitesi sayesinde 2 gün çalıştırdığınız takdirde bile, hatta belki 3 gün çalıştırdığınız takdirde bile süpürgenin içerisinde toz dolumu gerçekleşmiyor. Yani hazneyi ortalama 2-3 gün içerisinde boşaltmanız yeterli olacaktır. Bu modelde de kir toz algılama gibi bir özellik bulunmamakta. Toz haznesi dolduğunda kesinlikle bir uyarı verme gibi bir şekli bulunmuyor. Ayrıca bu robot süpürgenin yüksekliği 9.6 santim. Sıradaki model Roborock S6 Max V. Şimdi ben videonun başında bahsetmiştim. Tüm özelliklerinden bahsetmiyorum bu robot süpürgelerin. Ancak bahsetmediğim aslında birçok özellikleri de var. Ben sadece piyasadaki aslında tercih ederken dikkat etmemiz gereken özellikleri neler, size bunlardan bahsediyorum. Bu Roborock S6 Max ve robot süpürgenin piyasadaki ortalama fiyatı 6.900-7.000 lira civarında. Yani bu fiyatları bu modelden bulabiliyorsunuz. Fiyatı biraz yüksek gelebilir. Yalnız bu robot süpürgenin özellikleri gerçekten harika. Zaten sizlerle paylaşıyorum, şu an ekranlarınızda görüyorsunuzdur. Robot süpürgelerin çalışmaları ve üzerindeki donanımları gerçekten birbirinden çok farklı. Her bir model atladığında robot süpürgelerin özelliklerine özellik katmaya devam etmişler. Bu arada Roborock'un yeni çıkartmış olduğu ve piyasaya daha henüz sunmadığı bir modelin de tanıtımını yapmıştım. Onun da linkini sağ üst köşeye ekliyorum. Çok farklı bir robot süpürge. Eğer incelemek isterseniz o videoma da göz atabilirsiniz. Bu robot süpürgedeki emiş gücü tam 2500 Pascal. Yani 2500 Pascal artık bir önceki modellerin üstüne çıkmış durumda ve donatılmış olduğu güçlü motor sayesinde gerçekten çok güçlü bir emiş sağlamakta.
Ayrıca 5200 miliamperlik bataryası sayesinde 180 dakika çalışma ve 250 metrekare alanda bir temizlik gerçekleştirebilmekte. Yani bu robot süpürge artık diğer geride kalan 3 modeli de geride bırakmış oldu. 460 mililitreye 300 mililitre toz ve su hazne kapasitesi bulunmakta. Artık su haznesi bu modelde 0.3 litreye çıkartılmış durumda. Bu robot süpürge de hem paspaslama hem de kuru temizlik yapabilmekte. Bunun da aynı şekilde 2-3 günde bir toz haznesini boşaltmanız gerçekten yeterli olacak. Modelin yüksekliği diğer tüm modellerinde olduğu gibi 9.6 santim. Şimdi bu modelde şöyle bir özellik de var. Bundan bahsetmeden geçemeyeceğim. Ama dediğim gibi detaylı özelliklerini asıl robot süpürgelerin inceleme videolarında da bulabileceksiniz. Bu robot süpürgede uzaktan sesli kontrol var. Yani siz robot süpürgeyi çalıştırırken isterseniz robot süpürgeden konuşup sesinizi süpürge üzerinden duyurabiliyorsunuz. Haritalandırmasını lidar sensörleriyle gerçekleştiriyor. Gerçek zamanlı konum vasıtasıyla da robot süpürgenin harita üzerindeki konumunu anlık olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Sıradaki bahsedeceğim model Roborock S7 Sonic Mopping. Sonic Mopping aslında şu anki piyasa fiyatının yarı fiyatında satılmaktaydı ancak dolardan bu da nasibini aldı. Şu an 8.100 lira ile 9.000 lira arasında bir fiyata sahip bu model. Roborock Sonic Mopping yani S7 Sonic Mopping neden deniliyor onu da basitçe şöyle anlatayım. Bu robot süpürgenin altındaki paspas tamamıyla titreşim oluşturarak temizlik yapıyor. Yani robot süpürgelerde biliyorsunuz altınıza paspas taktığı takdirde normal bir şekilde yüzeyden geçip arkasında bazen nem bazen ıslaklık bırakarak geçiyordu. Ancak bu modelde altındaki paspas çok ufak titreşimler yaratarak zemindeki kirleri derinlemesine temizliyor. Yani bu robot süpürge aslında bir paspaslama değil ovalama da işlemi de yapmış oluyor. Robot süpürgedeki emiş gücü 2500 Pascal ve 5200 miliamperlik bir bataryaya sahip. Ancak bu batarya çalışma süresi 3 saat ancak temizlenebilir alan olarak 200 metrekare şeklinde verilmiş. Yalnız bu robot süpürge 200 metrekare alandan daha fazla bir alanı temizleyebiliyor. Bunu da sizlere kesinlikle söyleyeyim. Ayrıca bu S7 Sonic Mopping'in incelemesini 2 video şeklinde yapmıştım. Biri kutu açılışı, diğeri ürün deneme şeklinde. Onları da ben videonun sağ üst köşesine ekliyorum. Eğer isterseniz inceleyebilirsiniz ki gerçekten harika bir model. Bu robot süpürgenin 470 mililitre toz, 300 mililitre de su haznesi bulunmakta. Pek tabii ki diğer modellerde olduğu gibi 9.6 santimlik yüksekliğe bu model sahip. Peki bahsedeceğim 5 tane model bunlardı. Bu arada bu Sonic Mopping'in detaylı özelliklerini de incelemek isterseniz söylediğim gibi videoma göz atabilirsiniz. Orada bütün özelliklerinden net olarak bahsettim sizlere. Şimdi karşılaştırmanın sonuna geldim. 5 tane modelin sizlere özelliklerini söyledim. Tercih konusuna gelecek olursanız genellikle bana sorduğunuz hep bu oluyor. Hangisini almalıyım? İkisinin arasında kaldım şeklinde. Ben bu 5 model arasından 2 model arasında sadece size seçim yapmanızı önerebilirim. S5 Max modeli veya S6 Max V modelini isterseniz seçebilirsiniz. Bütçesi yani daha doğrusu bütçeniz hangisine uygunsa onu tercih etmenizi öneriyorum ben size. İkisi arasında 1000 lira bazı sitelerde 1500 lira civarında bir fark bulunmakta. Normal bir şekilde süpürge bana yeter derseniz S5 Max. Eğer birazcık daha üstün özelliklere sahip model olsun isterseniz de S6 Max V modelini kesinlikle tercih edebilirsiniz. Başka robot süpürge inceleme videolarımı da açıklamalar kısmında sizlere oynatma listesi şeklinde sunmuş bulunuyorum. Eğer ilginizi çekerse oradan kontrol edip izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.